son olarak Hakan Fidan'ın çok yüksek protokolle karşılanması. Baba dışarı çık ya. Hadi. Değil mi? Araziye çıksana. Doğru. Çıkamıyorsun. Ama sonra yok ZAP alanlarına girilemedi. Hadi o zaman çık. Yani sana gösterilen ilgi ve alaka ve karşılama ve protokol şekli sana ne kadar önem verildiğinin bir göstergesidir. Amerikalıların bir haftada Afganistan'dan nasıl çıktığını iyi hatırlasınlar. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Nazif. Hocam GZT Teknofest standındayız. Burada ciddi bir alaka var hem GZT'ye hem size. Biz de burada hazır buluşmuşken, ekip de buradayken istihbarat konuşmaya devam edelim istedik. Evet, tamam. Dış politika, istihbarat karışık. Ben bugün sizinle... Sesimiz kısıldı ya. Kısıldı vallahi hocam Gürültü konuşmaktan. var. Evet. Tabii burada sıcak da çok yoğun, sıcak da zorluyor bizi. Evet. Burak hocam, Sayın Fidan'ın, Dışişleri Bakanımızın Irak ziyareti çok konuşuldu. Bu ziyarete dair çok fazla şey konuşuldu. Ben sizden detayları rica edeyim. Irak neden önemli? Sayın Fidan neden oradaydı? Sayın Fidan'ın Irak ziyareti, onun öncesinde de Ukrayna ziyareti iyi irdelenirse, iyi analiz edilse aslında yeni dönemdeki Türk dış politikasının da ne diyelim böyle bir örneklemesi oldu. Mesela Irak seyahati üzerinden gidelim. 2,5 gün sürdü. Uzun bir süre bir dış seyahat için. 2, tüm taraflarla görüşüldü. Yani Sünni gruplarla, Şii gruplarla, bunların içindeki farklı yapılarla, Türkmen gruplarıyla, tüm siyasi oluşumlarla, Kürt grupları, Talabani ailesiyle, Barzani bölgesiyle vesaire. Bu 2. Irak'ın toprak bütünlüğüne sürekli olarak her görüşmede vurgu yapıldı ama Türkmenlerin haklarına da vurgu yapıldı. Evet. Bu 3. PKK ile mücadele edilmesi gerektiği görüşülen taraflara belirtildi. Neticede PKK'nın bölgede belli alanlarda varlığı var. Pençe Kilit, Pençe Kaplan bölgesinde mücadele var. Gara bölgesinde Türkiye'ye yönelik faaliyetlerle Pençe Kilit Kaplan'a yönelik faaliyetleri icra ettiği grupları var. Çok dağlık bir alan, mağaralar var. Ondan sonra Mamur kampında var. İran sınırına doğru Kandil'de var ve de Sincar'da var. Yani egemen bir devletse Irak ama Irak'tan tabii çok fazla güç beklememek lazım. Yani tartışmalı, mevcut siyasi sorunlar ortada, tamam. Bir de su meselesi konuşuldu. Evet. Fırat'la Dicle nehirlerinin sularını Irak tarafı bize az geldiğini belirtiyor. Türk tarafı da diyor ki biz suyu uluslararası hukuka, uluslararası anlaşmalara uygun veriyoruz. Suyu israf eden sizin yetersiz altyapınız. Yani Türkiye diyor ki benden fazla bir şey bekleme. Ve komisyon kuruluyor. Meseleler komisyon kurulursa uluslararası ilişkilerde goy goydur. Goy goy zamana yaymaktır. Genel yani. Her komisyon adalarsa ama bence burada durumu vaziyet etme var. Şimdi nedir bu? Bir de son olarak Hakan Fidan'ın çok yüksek protokolle karşılanması. O önemli bir detay. Evet. Şimdi bu ne demek? Türk dış politikasında Arap Emirlikleri'nden gelirken uçaktaki seyahatte Cumhurbaşkanı, bu ülkenin devlet başkanı olarak Sayın Erdoğan dedi ki biz dedi yeni dönemde bir restorasyon süreci yaşayacağız dış politikada. Dış politikamızı menfaatler ve çıkarlar üzerine oturtacağız. Avrupa Birliği meselesini tekrar gündeme getirebiliriz. Anlatabiliyor muyum? Ve süreçleri biraz daha yumuşatma havası verdi. Çok taraflılık vurgusu kısmen. Şimdi herkesle görüşüyorsun. Hakan Fidan da onu uyguluyor işte. Yani çok taraflılık. Evet. Ve Çok yönlü dış Irak'taki politika. bir başka vurgu da onu atladım. O da çok önemli. Sünni gruplara bir arada olun. Ve Türkiye'ye getirme meselesi. Evet, İran'dan etkisinin azaltılması için bölgede. Evet. Çünkü neticede İran'ın Azerbaycan'la Türkiye arasındaki yakınlaşmaya kaynaklanan bir rahatsızlığı var. 44 gün savaşında Azerbaycan'ın Türkiye'nin de desteğiyle yüksek performansı, Azerbaycan'ın önemli bir Kafkasya'da küresel güç olarak, bölgesel güç olarak belirginleşmeye başlaması, Türkiye ile kurduğu o stratejik ortaklık aksı İran'ı rahatsız ediyor. Tabii bunun Orta Doğu'ya etkisi de var. Şimdi bu hikaye bu. Çok taraflı. Burada bir de Sayın Fidan'ın Ukrayna'da da mesela Zelenski Devlet Başkanı, Sayın Fidan Dışişleri Bakanı. Zelenski Ukrayna'dan başlayıp yüksek protokolle ağırlandı. Irak'ta da yüksek protokolle ağırlandı. Neticede dış politikada sizi oturttukları koltukta Putin'in Macron'a böyle hani devasa bir masanın ucuna oturtturması gibi. Katar Dışişleri Bakanı'nın Covid döneminde ateşini ölçmeye çalıştılar Ruslar. Bunlar kasıtlı yapılan şeyler. Yani sana gösterilen ilgi ve alaka ve karşılama ve protokol şekli sana ne kadar önem verildiğinin bir göstergesidir. Hakan Fidan'a da yüksek önem veriyor. Bu ne demek? Bu dış uluslararası sistemin Sayın Fidan'ı Türk dış politikasında tabii ki devlet başkanı, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan. Son karar verici o. Ama
Sayın Erdoğan'ın dış politikadaki karar alma süreçlerinde en çok soru sorduğu, en çok fikrinin süreçleri şekillendirdiği aktörün Sayın Fidan olduğunu dışarısında satın almış olması. Evet, kesinlikle netleşti. Yani 2 numaralı aktör haline gelmiş dış politikada. Yani teklifi yapan o, tabii Sayın Fidan, pardon Sayın Cumhurbaşkanı tabii ki son karar verici. Kesinlikle. Yani bu önemli. Yani bu vurgu dışarısı bunu satın almış. Bence de hocam. Bu önemlidir. Burada bir detaya daha dönmek istiyorum Irak ziyaretiyle alakalı. Sayın Fidan'ın özellikle vurguladığı, net bir şekilde gerçekleşmesini istediği gerçekliklerden biri de şu: Irak, PKK'yı terör örgütü olarak tanımalı ve devlet politikasını buna göre inşa etmeli diyor. Evet. Şimdi PKK için de bizim Irak'ta yahut İran'da giriştiğimiz, o bizim çevre ülkemizde, Suriye'de giriştiğimiz tüm faaliyetler ciddi bir önem arz ediyor. Yani PKK'yı yıldırmak, sindirmek için önemli bir durum Evet. bu kesinlikle hocam. Siz Sayın Fidan'ın PKK ile mücadelede de gazı iyice köklediğini, vitesi arttırdığını söyleyebiliyorsunuz. Tabii neticede şimdi Dışişleri Bakanı tabii ki PKK ile mücadelede dış görüşmeleri yapan organizasyon, yani kurumsal yapı. Sayın Fidan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı geçmişinden dolayı bu konuya çok hakim olduğu da bir gerçeklik. Ama terörle mücadelenin fiziki boyutu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, jandarmanın görev alanına giriyor. Bunun dış arenada müzakere edilmesi ve diplomatik görüşmelere konu edilmesi de elbette ki Dışişleri Bakanlığı'nın ve onun başındaki insanın, yani Sayın Fidan'ın görevi. Bu vurgu önemlidir. Ama Irak hükümetinden, merkezi hükümetten olmaz. Olmaz değil mi? Olmaz yani. Bir de hocam, PKK ile mücadele konusunda bir performans beklenemez. Bunu Türk tarafı da biliyor. bir de hocam Ankara'ya göre çok net bir tablo var aslında. Bir bölümü terör örgütü tarafından işgal edilmiş bir İran güçlü olma ihtimali de yok. Kısmen yani. kontrol edilmiş. Yani bu çok net bir şekilde ayrım oluşturuyor değil mi Evet, hocam? İran gücünü de Tabii yani. ortadan kaldırmış oluyor. Irak işte çeşitli grupların mücadele alanı, bir failed state bile diyebilirsin uluslararası ilişkilerde. Bir de Yani çeşitli grupların siyasi mücadelelerinin olduğu, etnik temelli mücadelelerinin olduğu, Kürt gruplar, Sünni aşiretler, Şii gruplar, onların çok. arasında bir sürü hizip, onların arasında bir sürü grup, karman çorman bir yer. Orta Doğu böyle zaten. kesinlikle öyle Bütün hocam. Orta Doğu böyle. Yani Sayın Fidan zaten virüs olarak nitelendirdi biliyorsunuz terör örgütünü. Ben bir de hocam şunu sormak istiyorum. Virüs, Şimdi- hakikaten virüs. Hakikaten virüs. Terör örgütünün Türkiye içerisindeki varlığı son yıllarda ciddi bir azalma yaşadı. İkili rakamlara düştü. İki haneli rakamlara düştü. Ancak terör örgütü özellikle Suriye'de ciddi bir yapılanma sağladı. Biliyorsunuz oradaki sorunlu süreçler Ağırlık merkezi Suriye'ye kaydı. PKK'ya yaradı ne Evet. yazık ki. Irak'ta da şu an PKK'nın durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz İşte hocam? Pençe Kaplan Kilit bölgesinde yoğun bir mücadele var. Şehitlerimiz oluyor. Allah rahmet Allah rahmet eylesin. eylesin bu vesileyle tekrar söyleyelim. Gara bölgesinde de yavaş yavaş etkinlik sağlanıyor. Mamur kampı var, zaten yıllardır var. Kandil yapısında biraz daha kısmen rehabilitasyon bölgesi gibi olmuş Kandil yapısı. Yönetimin asıl yapısı Sincar'da. Türk siyalarının etkisinden dolayı mağaralardan çıkamayan bir PKK yönetimi var. Hatta son açıklamayı da, sen videoyu da koy. Arkaya artık kendilerini arazide göstermek için yeşil ekran koyuyorlar. Green Box'ta yapıyorlar hocam. Aslında o biraz da şey sanırım böyle Psikolojik etki. hem öyle de geolocation açısından da konumların bulunmasını da istemiyorlar. Çünkü Türk teknolojisi ciddi gelişti yani. Anında tespit edebilir. Bir da- ağacın yaprağından bulabilir yani. Ben mesela onların Telegram gruplarını takip ediyorum. Devasa mağara. Mağarada 50 kişi içtima alıyor. HPG yapısı, askeri kanat. Baba dışarı çık ya. Hadi. Değil mi? Araziye çıksana. Doğru. Çıkamıyorsun. Ama sonra yok, ZAP alanlarına girilemedi. Hadi o zaman çık. Bak ben amaset yapmıyorum, gerçeği söylüyorum. O içtimayı arazide al. ZAP alanları senin kontrolündeyse. Evet. O kadar basit. Bir Telegram grubunda da ben şöyle bir mesaja denk geldim Evet. hocam. Şimdi bunlar ışıklar üstünden yani böyle karanlıkta durmak zorunda kalıyorlar. Evet. Türksel gece de geziyor. Şunu gözlemledim, karanlık eğitimleri çok artırmışlar. Karanlıkla Evet. nasıl biz iletişim kurarız, nasıl sessiz iletişim kururuz çok çalışıyorlar. Kur. Biz yani bir karanlıkta şekilde da buluruz görüyor, bir şey olmaz yani. Bir şekilde buluruz değil mi? Teknoloji yüksek artık kapasitesi. Tabii teknoloji yüksek ama yine maalesef insan hatasından kaynaklanan zafiyetler her zaman olabilir. Teknoloji tamam çok önemli ama her zaman tedbir. Her zaman tedbir ve uyanık olmak lazım. Hocam PKK'nın sözde yönetici kadrosunda üst seviye teröristlerde böyle belli ülkelere yakınlık söz konusu. İşte Cemil Evet. Bayık'ın İran. İran'la yakın olması, Murat Burhan Kalenda Kalkan'ın evet Amerikancıdır. Irak tarafında hangi ismi daha ön planda görüyoruz? Murat Karayılan ağırlıklı orada. Cemil Bayık biraz İran tarafındadır. Evet. Duran Kalkanı var, Sabri Oku var, Bülent Karasus var. Bir sürü adam var. Tabii Murat Karayılan en fazla ön plana çıkan insan. Onun ama için ne durumda? ya- İrtibat koptu biraz. Ya irtibat kopmuş vaziyette yani. Tamam hala Kandil yapısı
evet PKK üzerinde etkinliği var ama giderek zayıflayan bir etkinliği var. Yani bu bir gerçekliktir yani. Kesinlikle. İletişim kurmak sorunlu hale gelmiş. Peki hocam şimdi iletişim kuramayınca nasıl sorunlar yaşıyordu terör örgütü? İletişim kurmak Abi neye engelliyor? emir komuta zincirin kopar. Olaylara ani karar vermek gerektiği zaman kuryeler kullanıyorsun, geç müdahale edersin. Sürekli tepedeki hiyerarşiyi hissetmeyen alt kademe disiplinsizleşir. Örgüt Suriyelileşiyor. Örgütün neyi etkiler yönetimi de hocam? Suriyelileşiyor. Bu ilerleyen dönemde hizip anlamına gelebilir. Sanırım Mazlum Kobani'nin işine yarayacak bu mesela. Bu Mazlum Kobane Amerikalıların PR'ı, ya Batı'nın PR'ı zaten. Aslında toplumsal yani PKK tabanı bence çok kuvvetli olmayan ama Batı'nın PR'ıyla sanki bize bir lider alternatifiymiş gibi sunulan birisi. Hikayeye böyle bakalım. Tabii ki tabanı vardır, kuvvetlidir ama genel çerçevede yani bir PR çalışması olduğu da bir gerçeklik. Peki hocam örgüt Suriyelileşiyor, bir şeyler değişiyor. Ya şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin hem terörle mücadele organizasyonu hem de dış politika stratejisi bir nokta itti değil mi PKK'yı? Şu an sıkışmışlık söz konusu değil mi hocam? Tabii Türkiye içerisinde etkinlik yok, eylem yok Allah korusun. 2 tane şehirde eylem oldu. Mersin polis evi saldırısı, Taksim saldırısı. İşte Suriye kaynaklı. Suriye'ye ağırlık merkezi kaymış vaziyette. Orada da Amerika'nın korumasında olduğu için. Yani o korumaya da çok güvenmesinler. Uluslararası konjonktür çok değişkendir. Amerika her zaman söylüyorum. Amerikalıların bir haftada Afganistan'dan nasıl çıktığını iyi hatırlasınlar. unutmamak lazım. Unutmamak lazım. Hocam teşekkür ederim. Rica ederim. Eklemek istediğin bir şey var mı? Çok sağ olun Nazif. Teknofest'teyiz. Her yerde varız. Gazeteye abone olun lütfen. Son olarak Hakan Fidan'ın çok yüksek protokolle karşılanması. Baba dışarı çık ya. Hadi. Değil mi? Araziye çıksana. Doğru. Çıkamıyorsun. Ama sonra yok ZAP alanlarına girilemedi. Hadi o zaman çık.